more content. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Evet, devam ediyoruz. 1500 metrelerden 1800'e çıkıp oradan inişe geçeceğiz. Etrafta yine ahıllar var. Burası yayla. Çobanlar, insanlar yazın buralara geliyor. Şu an bomboş. Herhangi bir insana rastlamadık. Ha bak, barınak demiştim ya sana. Evet. Şurada. Burası da güzelmiş. Burası da güzelmiş ama bizde Yatır Ardıç Camisi'nde o deniz de gözüküyor. Bu dağın arkasından dolanacağız yüksek ihtimalle. Ardından da inişe geçeceğiz. Toplam 27 kilometre gösteriyor. Dün 17-18 yürüdük ortalama. Keyifliydi. Gece de güzel uyuduk. Onun haricinde caminin hemen arkasında bir de sarnıç var. Sarnıçtan da su ihtiyacımızı giderdik. Tertemiz bir havada keyifli bir yürüyüş bizi bekliyor. Yayladan 1. kilometrede böyle bir noktaya geldik. Karlı dağlar, Finike, Kumluca, Beşada var. Şu arada bir koy giriyor. Karaöz. Oh. Buraya şu ara vadiden çıktık. İşaretler çok zayıf. Bilginiz olsun. Kesinlikle bir uygulama kullanın. Buradan sonra şu ağacın şu hizasında devam edeceğiz. Herhalde bir 150 metre çıkıştan sonra varırız. Artık ineceğimiz noktaya. Maksimum irtifaya çok az kaldı, bir 50 metre yüksek ihtimal. Şuradan sola doğru ufak bir çıkış yapacağız, sonra inişe geçeceğiz. Bakın yerler buz ve sesler muhteşem. Terapi gibi sesler. Bu arada 24 kilometremiz var yani buradan itibaren. Karanlığa da kalabiliriz. Hava soğuk olduğu için Cihan'ın kulakları bayağı kızardı. Biraz da dedim benim kulaklarım kızarsın. Kardeşim centilmenlik yaptı bana. Beremi Cihan'a verdim. Hala çıkıyoruz bu arada ya. Yani hedef görünüyor. Abi, kaçıncı bitti artık, daha fazla çıkamayız değişimiz. Saymadım ben. Ya sürekli arkadaşlar bir tepenin etrafına dolanıyorsunuz. Daha da yukarısı var. Ama bu sefer bir 100 metre gösteriyor. Artık 1700'lere dayandık. Zaten kaçta? 1450'lerde, 1500'lerde şey yaptık zaten. Kamp kurduk. Buralarda da yani kıra örtüsü var.
Taşlar çok soğuk. Zaten kıtır kıtır ses geliyor. Ama keyfimiz yerinde. Bugün Demre'ye varmayı hedefliyoruz. Bir gün daha kamp yapmayız. Kaş'a döneriz diye düşünüyorum. Biraz şöyle sizi ayak sesleriyle baş başa bırakayım. Ayak seslerinden sonra şöyle size bir 3 coğrafyasını hemen gösterelim. Yani yine o şuradaki Adakekova sağında Sıcak Yarımadası. Şu arası. Şurada Demre. Hedefimiz de orası. Bakalım nereden ineceğiz? Bu yol bizi nereden indirecek? Burada büyük izler var ama iz taze mi? İz çok taze. Gece geçmiş. Pat mi böyle ya? Kurt izi gibi. Net bilmiyorum ama biliyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Ucu da sivri. Böyle güzel bir sahne'e geldik. Burada buz var. Hayvanlar içebilsin diye kıralım. Hayvanlar etsin de ben de mi istem acaba ya? Buzlu. Güzel duruyor değil mi? Ama beklemiş. Şu kalınlığa bir baksana. Atıyorum. Nereye? Toprak yol. Sola doğru devam edeceğiz. Burada da bir mezar var. Yine reklam tabelası. Bu da iki yol işareti. Türbe arkadaşlar. Türbe yazıyor. Horasan'dan geldiği ve Halfeti tarikatının müridlerinden olduğu isminin belli olmadığı Allah dostlarından olan ruh şad olsun. Buradaki ağaçlar çok güzel. Alı Kilise'ye doğru ilerliyoruz şu an. Toplam 26 kilometre oldu şu an. Burada hala soğuk. Tepede zaten geldiğimiz yerde de kar vardı. Hafiften böyle ince bir esinti var ama çok soğuk esiyor. Bu yürüdüğümüz toprak yol bitti. Şöyle manzarayı göstereyim. Ops. Rota buradan böyle devam ediyor. Yukarısı da heyelan olmuş. Manzara muhteşem ama denizden buraya doğru acayip soğuk bir esinti var. Devam edelim bakalım. Bakın yine at pisliği görüyorsunuz burada. Yol üstünde bol bol at pisliği gördük. Zaten kamp yaptığımız yerde de at sürüsü vardı. O kadar hızlı koşuyorlar ki başta bir göz göze geldik. Bayağı bir bakıştık. Sonrasında biri hareketlendi.
Ve hepsi birden koşmaya başladılar. Tabii karanlıkta çok net göremedik. Keyifli be. Zor bir rota. Nerede? O ne? Zaten çizmişler, bir de okla göstermişler aşağıya doğru. Aa, küp. Hazine mi diyorsun? Aynen. Bir de niye işaretlersin ki böyle? Hazine aramışlar ha. Veya Ama kazı yok. Var diyor sadece. İstiyorsan bak diyor. neden böyle işaretlemişler ki acaba? Biz devam ediyoruz. Hedefimiz buradan sonra Ala Kilise, Ala Kilise'den sonra Zeytin. Bakalım bizi neler bekliyor. Ops. Evet. Yani saniyesinde bana dedi ki buralara dikkat et. Düşersin. Ve yani bir saniye arayla yere oturdu. Ve düştüm. Bura arkadaşlar sarp. Gerçekten. Yani Demre tarafından geliyorsanız buranın çıkışı bayağı zorlu olacaktır. Diğer tarafın da çıkışı zorlu ama biz Finike'den Demre'ye yürümeyi tercih ettik. Komikti. Ala Kilise'ye de 3 kilometremiz kaldı. İnişimiz devam ediyor. Ala Kilise'ye 2,5 kilometremiz var. Hala da bir 500 metre inişimiz var. Şöyle coğrafyayı göstereyim size. Gerçekten nasıl çıktıysak artık şu dağların arka tarafında doruklardan nasıl yükseldiysek iniş bitmeyecek gibi duruyor. Saat 2:30. Artık şöyle görüyorsunuz, bakın. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Baton çok önemli. Batonlarınızı burada bir tık daha uzatıp önde kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda yan inmeye özen gösterin. Böyle. Bakın ve sürekli hani rota kayboluyor, işaretler kayboluyor. İşaret anlamında oldukça zorlanabilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle bir daha önce yüklenmiş, offline çalışan bir haritanız yanınızda olsun. Eğer Demre, Finike arasındaki rotayı yürümek istiyorsanız. Bu arada Likya yolu Fethiye'den başlıyor, Antalya'dan bitiyor. Antalya'da bitiyor. Başlangıç batıdan doğuya doğru. Biz bu rotada doğudan batıyı tercih ettik. Tamamen tercih meselesi. Buranın da eğer Demre'den başlasaydık, buranın da çıkışını düşündüğümüzde diğer taraf daha rahat. Yani Finike'den başlamanız, eğer bu rotayı yürümek istiyorsanız, baştan sona yürüyorsanız Likya yolunu tabii ki bozmayın. Direkt Demre'ye varıyorsunuz. Demre'den buraya doğru yürüyün. İndikçe bu arada hava sıcaklığı arttı. Şu an hava çok ferah, güzel, üşütmüyor. Üstümüzde yağmurluklarımız var. Yukarıda kar vardı, gerçekten üşüdük. Ama buradaki esinti oldukça iyi. Arada yanında da çekeyim. Bu arada görüntülerde lens farkı görebilirsiniz. GoPro yukarıdaki soğukta çalışmadı. Hatta drone'un pilini de elimle ısıtıp ısıttıktan sonra kaldırdım. Yani drone, bütün piller aynı seviyede yanıyordu. Şurada bakın. Böyle geliyoruz. Uzakta işaretleri görüp devam ediyoruz.
sürekli hani rotadan da çıkabilirsiniz. Burada biraz gözünüzün keskin olması lazım. Tabii bir de tecrübeyle de alakalı. Tecrübe burada her şey. Bakın az önce şaşmışız ufak bir şekilde rotadan. Ama yeniden bağlanıyoruz. Böyle böyle. Yola devam. Aşağıda da ufak bir göl gördük. Bir sarnıç herhalde ama yani ufak yuvarlak şeklinde gözüküyor. Birazdan onun yanına doğru ineriz diye düşünüyorum. Manzaramız bu. Evet, rota gerçekten ciddi zorlu. İniş için mutlu olmuştuk ama çok da beklediğimiz gibi kolay değil. Taşların hiçbirine güven olmuyor. Biliyorsunuz zaten bir düştüğüm anı Batu göstermişti sizlere. Onun üzerine yine aynı şekilde hiç değişmeden aynı ayağımın üzerine yine düştüm. Tabi Batu abi tecrübeli olduğu için düşmediği iddia ediyor kardeşim. Ben de hak verdim ona. Yaklaşık Alakiliseye 2 kilometremiz kaldı. 300 metre kadar daha ineceğiz aşağıya. Çok güzel bir kamp alanına doğru geliyoruz şimdi. Bence özellikle Demre tarafından bu tarafa gelecek kişilerin mola vereceği bir alan olabilir. Bu sarnıç değil mi be? Biz uzaktan sarnıç mı acaba dedik ama sarnıça da benzemiyor. Var mı kuyu? Yok yani. Teneke de var ama kapanmış mı acaba? Sarnıç yüksek ihtimalle. Şurada. Ama güzel. Bir kamp alanı. Su da varsa içinde güzel bir kamp alanı olabilir. Su bu mevsimde vardır ya. Ama temiz taş atayım. Camı atmayayım. Evet. Çok yakında. Manzarasını da şöyle gösterelim. Buradan. Ya güzel bir kamp alanı bence. Burada benim kamp atmış olması lazım. Ateş ocağı var mı? Şurada ateş yaptı. Yok. Var şuralar. Yarısını da kapatmışlar üstünde 2 tane. Birileri kamp var. yapmış. Mantıklı diyorum. Şurada da var aynı şekilde. Şuraya kovada asmışlar. Haslıysa eğer kendi kovanızı yapabilirsiniz bir pet şişeden. İnişimiz devam ediyor. Bu güzellikler arasında. Uzaktan aşağıda gözüken bir göl vardı. O yangın söndürmek için yapılmış bir gölmüş. Bakalım hani rotanın yıldızı demiştik Alakiliseye. Umarım görürüz. Sağ salim. İniş gerçekten hani yıpratıcı. Eğer ki hızlı yürüyorsanız ve yeterli kondisyonunuz yoksa iniş gerçekten yıpratıyor. Bir de sırt çantaları, ağırlık, zemin özellikle burada çok belirleyici. Ufak taşlar, şu çarşaklar gerçekten kaygan. Bunda zaten en güzel Cihan tecrübe etti. İndik böyle bir yola. Süre yani 1 kilometre kadar. Sonra Alakilise'deyiz. Bakın nereden indiğimize bakın. Yol boyu rotadan çıkarsanız at pisliklerini takip edebilirsiniz her yerde. Bu yabani atların izleri var. Daha bakalım bir dere yatağı varmış.
Bu arada geride geçtiğimiz yerde de ahıllar vardı. Bu ahılların etrafında da lahit parçaları, aynı zamanda da ne olduğunu bilmediğim antik kalıntılar vardı. Bakayım, bir araştırıp videoya eklemeye çalışırım. Saat 4 oldu bu arada. Acıktık. Ala Kilise'de bir yemek yeriz. Sonrasında da yine bugün karanlığa kalacağız gibi gözüküyor. Belören'e inip belki, Belören'de yol var çünkü, otostop çekebiliriz. Yani bu yola çıkacaksanız aslında, yani kondisyonunuz iyiyse tek kampla tamamlayabilirsiniz. Öyle gözüküyor. Ama böyle ağır bir yükünüz varsa, keyfini ala ala, tadını çıkarta çıkarta yolu yürüyeyim diyorsanız, bence mantıklı olan bir Ala Kilise'de kamp yapmak, bir de Yatır Ardıç'ta kamp yapmak diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Abi burada kilise varmış aşağıda, değil mi? Ha, aşağıda. Bayağı almışsın tütün ya. Bir tane alsam YouTube çalım istedi sigara. Söyle. Ha? Söyle kardeşim. Yok ya, sigarayı bırakalı 2 ay oldu. O yüzden hiç. Şu an ciğerim kendini temizleme modunda, hiç gerek yok. Bakın, bir keçi sürüsü. Çok güzelmiş burası. Evet. Dayım orada oturmuş. Önüne bir poşet tütünü almış. Sigara sarıyordu. Orada da teyzem keçi gidiyor. Selam kızlar. Nereye? Bize sürünün köpeği yok. O güzel. Vardır burada ya tahminim, ama O zaman insancıl. yanında şey var ya, zaten çıkarmamışlardır belki. Merhabalar. Şu çok güzelmiş, baksana. Oh. Acayip yakışıklı. Teyze kolay gelsin. Kolay gelsin. Teyze cevap vermedi. Ufaktan köpek sesi geldi. Ha? Uzaktan bir köpek sesi geldi. Bu Mera'da herhalde. Where is the road? İşaret burada. Çok güzel bir yer. Orada da birileri var. Yani yaşayanlar da. Gel, o alan koruyor. Diğeri kuyruk salladı, gel. Şunu sevelim mi? Gel. Gel seni sevelim. Güzelliğe bak şimdi. Diğeri? Kanki niye böyle yaptın? O klasik alan koruyor. Gel. Hadi gel gezelim. Bu küçük köpeklerde var bu ya. Bir Ya ekstra alanı hırçın haber oluyorlar. veriyor sahibine. Ama diğeri bir şey yapmadı. Yani diğeri kuyruk salladı zaten. Normalde sürü psikolojisi var bunlarda.
Bu arada tam köpek ağlarken kamerayı kapattım. Ama sonra başladım yeniden. Bak kangal ufaktı. Şimdi aşağıdan büyük bir ses geliyor. Aynen. Ama evet, kilise de göründü bu arada. Oo, aşağıdaki kangal var. Aynen. Ama tamamen olayında ya. Sürüyü toparlıyor. Aynen. Gel. 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 Gel oğlum gel. Merhaba. Bir şey yapar mı? Tamam. Kolay gelsin. Adamcı değilmiş, gel. Baksana aşağıya geldi. Gel. Gel seni bir daha severim. Gel. Gel oğlum gel. 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 Bir şey yok bir şey yok gel. Dediğin gibi sürüsün de ya. Sürüyü toparlıyor. Aslanım benim. Ya bazıları oluyor işte, kangalların adamcı oluyor. Bir de şu an sahipleri de var ya. Onun da etkisi var. Tabii. Vadi esiyor. Bir leş kokusu geliyor burada. Koyun mu ölmüş? Keçi mi ölmüş? Koyun. Ha, keçi. Koyun yoktu ya sürüde. Kurt mevzusu mu yine acaba? Ona benziyor ama farklı Bak. olmuş yine. Arkadan bizi izliyor. Sürüyü toparlarken. Bu bayağı eski ama. Ha? Bayağı eski. Kurt olayı mı? Boynu komple yok. Olabilir. Evet, kiliseye geldik. Bakın. Sürüden geldi bu da. Baktı ve yiyecek var mı diye. Su içti gidiyor bir de numara Su mu yapıyor işte ha? bize. Diğeri de oradan bakıyor. Bak. Bir şey var mı? Böyle bir yer arkadaşlar, oldukça keyifli. Evet, artık son öğünümüz. Ne kadar sağlıksız da olsa noodle. Kilisede. Bir de dağdan topladığımız kekik. Ortaya spontane, bu da sarımsak tozu, kekik, pul biber. Ama çok açız.
Karnımızı doyurduk. Ala Kilise'de biraz etrafta yürüyüşe çıktık. Burada antik bir sarnıç var. Yine o dönemlerde de burada su sorunu varmış arkadaşlar. Sarnıçta hatta kabartma var. Saat 4:30. Bir an önce toparlanıp aşağı doğru Belören'e doğru devam etmemiz gerekiyor. Oradan sonrasında da zaten hava kararmış olur. Belki yola çıkıp otostop çekeriz. Çünkü bugün Kaş'a ulaşmamız gerekiyor. Demre'ye inmemiz gerekiyor. Bir gün daha kamp yapacak stoğumuz da yok. Zaten 2 gün olarak planlamıştık. Yalnız özellikle arkamdaki dağdaki iniş bizi gerçekten zorladı. Ama buraya da değdi. Değil mi Can? Burada da aslında sakin sakin gelip 2 gün ayırıp burada da bir gün yatır Ardış'ta, bir gün burada kamp yapıp keyifli bir şekilde yürünebilir. Bilginize. Ala Kilise bu açıda. Hemen Ala Kilise'deki sarnıçtan sol aşağı doğru da bir yol gidiyor. Orası da Aziz Nikolas yolu diye geçiyor. Siz yine kiliseden buraya yükseliyorsunuz. Sağınızda paralel bir yol var. O yolu da kullanabilirsiniz. Araç yolu. Zaten ileriki noktada sizi o araç yoluna bağlıyor. Yemeğimizi yedik. Açlığımız yok. Ama yine havanın erken kararması sıkıntı. En azından hava kararmadan Belören'e varırsak sağ salim Kaş'a ulaşabiliriz. Yani ana yola atarsak kendimizi. Karşıdan geldik. Yol böyle devam ediyor. Biz burayı tercih ettik, ilk yolu burada. Ama şu araç yolu da aşağı bizim ineceğimiz yere bağlanıyor. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz. Sağ taraftaki toprak yol bir tık daha uzatıyor yolu ama daha kolay. Yani bir türlü uygulama beni buradan götürmüyor. Şu an gittiğimiz yerden götürmüyor. Ama izini takip ettiğim patika burası. O yüzden şu ana kadar hiç şaşmadık yoldan. Burada da şaşmıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Orada sağ taraftaki yolda yukarıda zeytin yazıyor. Zaten Finike'de başlarken de Likya yol tabelasına zeytin yazıyordu. Orası ama yukarıda gözüküyor yok yani bu arada. Yok, yol karşı. Bak ufkuna. Görüyor musun? Gördüm. Hava da 5:30 oldu. Yüksek ihtimalle karanlıkta Belören'e varacağız. Belören'den de bir yani alternatif üreteceğiz artık. Veya yola çıkıp aşağı doğru kendimizi Demre'ye salacağız. Kış sezonu olduğu için belli bir saatten sonra Kaş'a araç bulmak da zor. En kötü Demre'den otostopla Kaş'a döneriz. Bakalım geri kalan son zamanlarımız bu patikada nasıl geçecek. Evet, bizi böyle bir ovaya indirdi bakalım. Aşağıda yine bir sürü var. O yol yukarıda, bayağı yukarıda. O yola geri çıkarsak gerçekten güzel bir tecrübe olur Cihan için. Benim için de özellikle.
Ama günün bu saatleri çok keyifli gerçekten. Çok dingin. Devam ediyoruz. Az önce sürü var demiştim. Oradaki çoban çevirdi bizi. Bir saate Belören'de olursunuz dedi. Ardından da Demre'ye zaten vasıta bulurmuşuz oradan. Zaten aralarında da çok mesafe yok. Mira'yı da San Nicolas'ta daha önce gezdiğimiz için zaten Demre'de gezecek, görülecek bir yerimiz yok. O yüzden hedefimiz Kaş. Bakalım yol bizi nelere götürecek. Böyle bir yerden çıkıyoruz orada. Gün batımı renkleri arkada. Güneş şu an göremiyoruz. Bu arada çok iniş yaptık. İnişten sonra Alakilis'e geldikten sonra böyle vadi inip vadi çıkıyorsunuz. Onu da es geçmeyin. Yine inişte çıkışlı, kayalı bir rota sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Bakın tabelada Finike Alakilisi yazıyor, 29 kilometre. 41 hesaplamıştık ama tabelalara göre Mira'yı katarsak aslında 39 kilometre. Bizim 10 kilometrelik bir yolumuz daha var aslında. Bunun tabi belli bir noktası tiyatrodan şehir merkezine, şehrin içinden. Yani Mira'ya. O yüzden çok bir şey kaybetmedik. Buradan şu yolu görüyorsunuz. Bu yoldan da devam edebilirsiniz bu arada Belören için. Biz Patika'dan devam edeceğiz. Saatim 6. Gün batmak üzere. Yine karanlıkta yürüyeceğiz. Az önceki çobanın söylediği gibi olmadı. Belören'den bir vasıta buluruz. Mira'ya geçeriz. Ama onun haricinde zaten görmek istediğimiz, planlamak istediğimiz her yeri gördük. Yani keyifli bir yürüyüş oldu. Bakalım Belören'de veya yol üzerinde ilginç bir şey görürsem yine çekmeye çalışırım. Bakın burada buğday tarlası var. Bu bölgede coğrafya taşlık, kayalık olduğu için tarım için arazi bulmak zor. İşte Demre'deki arazi var, Kumluca var, oradaki seralar var. Böyle dağlık bölgelerde de bu tarz ovalarda elle buğday dikimi yapıyorlar. Tabi burada biçer girmiyor arazilere. Biçer döver. Tohum da elle atılıyor. Çok zorlu bir coğrafya. Çünkü Fethiye'den Antalya'ya kadar %80 arazi kayalık. Dik yolda yürürseniz bu kayalık araziyi gerçekten deneyimliyorsunuz. Yani şu an günlerdir, günlerim 2 gün, 2 gündür ayağımız artık taşlara adapte oldu diyebiliriz. Karşıda gün batımı yine. Batıda, açıkta şöyle güzel de bir manzaramız var. Evet, yol üzerinde ilginç bir şey görürsem çekerim demiştim. Ve karşımızda bir anda böyle sohbet ederken, konuşurken karşımızda kafamızı kaldırdığımızda bunu gördük. Genelde çünkü hep yola bakıyorsunuz. Boynunuz aşağıda. Arazide yanlış bir taşa basmamak için çaba harcıyorsunuz. Ama işte bir anda böyle kafanızı kaldırdığınızda da öyle güzellikler de olabiliyor karşınızda. Bakın uzakta, bilmiyorum lambalar gözüküyor mu ama Belören gözüktü. Ufak böyle küçük bir köy. Sanki burada araç bulamayacağız gibi. En kötü yürüyeceğiz. Zaten bu hava şartlarında, bu karanlıkta yürüyen her türlü
yürür diye düşünüyorum. Bilmiyorum Cihan ne düşünüyor? Kesinlikle katılıyorum sana. Hayır, bir süre sonra zaten Ya şu an zaten vazgeçtik her yok şeyden. şu an hissetmiyoruz zaten, herhangi bir yorgunluk. Evet, o kötülük yok. Özellikle iyi beslendik. Güzel yedik. Ne kadar sağlıksız da olsa. Buradan zaten aradan, köy yolundan ufak ufak yürürüz. Tek sıkıntı Kaş'a dönüş olacak gibi. Belli bir saatten sonra araç yoksa tek çaremiz otostop. Evet, köye vardık. Burada bir sağlamları var. Likya yolunda da bunun en güzel örnekleri Bezirgan'da var. Kalkan Bezirgan'da, Bezirgan Yaylası'nda. Çok bu tarz sağlamları görebilirsiniz. Bunlar sedir ağacından yapılma. Yol üstünde bir insan vardı. Ancak evine girdi. Şu an burası böyle. Gerçi evlerde ışık yanıyor. Evet. Bakalım. Uzaktan böyle köpek avlamaları geliyor ama öyle sokakta başıboş köylerde köpek çok olur. Karşımıza çıkacak mı? Onun harici bu yoldan böyle yürümeye karar verdik. 9 kilometre gözüküyor. En kötü yürüyeceğiz. Yapacak da bir şey yok. Akışına bıraktık. Bir şey diyeceğim. Niye köpek gibi bize böyle tepki veriyorsun? Birini çağırıyorsan bak bozuşuruz. Bak bak. Yalnız gerçekten böyle ürkütücü de, bir yandan keyifli de. Yine her yer sarnıç. Hello. Sen ne yapıyorsun burada? Saklandı. Fıstın. Çocuklar da alışmış. Merhaba. Gece. 8 kilometre gösteriyor ama bayağı da iniş, böyle dik bir yermiş. Arkadaşlar şimdi otostopla Demre'ye geldik ve 8 kilometre kadar süremiz var. Ama çok bir şey kaybettiğimizi düşünmüyoruz. Bir şey hariç. Otostop çekerken de bu arada zaten tek bir araç geçti. Yani bir dakika içinde direkt bizi aldı. Bindik. Neyse, yol bayağı virajlı. Demre gözüküyor uzaktan. Farkına vardık ki zaten hani aşağı inmemiz 10'u bulurdu. Biraz güzel şeyler yaşadık. Bizi hemen yol kenarında bir benzinliğe bıraktı. Yakın zaten, 400 metre kadar otogar. Hiç sıkıntı değil. Orada da bir tek otostop çektiğimiz kişiye dair sanayiye gideceğini biliyoruz. Sanayiye klimasını yaptırmaya gidiyordu ve sanayicinin ismini biliyoruz. Onun harici başka hiçbir şey bilmiyoruz. Çok komik şeyler yaşadık. Çünkü Cihan arabada telefonunu düşürdü. Tam böyle çantasını alırken yere düşmüş. Aynen, muhtemelen Önde üzerime oturuyordu. koydum, cebime koymadım telefonu. Oradan çantayla, batonla böyle alelade inerken ceplerimi kontrol ettim, baktım telefon yok, adam zaten bastı gitti.
subscribe for more content.